Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekeceğimiz video hem ucuzluk hem karlılık oranlarına göre iyi olan şirketler nasıl seçilir, nasıl bulunur, nasıl analiz edilebilir? Bunun Financial Tables üzerinden gerçekleştireceğim. Hiçbir sponsorluk veya bağlantım yoktur. Tamamen kullanmasını sevdiğim, daha basit kullanılabilir olduğu için tercih ediyorum. Bundan sonraki videolarda serinin devamını gelmesini isterseniz farklı sizin söylediğiniz platformlardan da incelemesini sağlayabiliriz. Burada yapacağımız şey rasyolarına bakıldığı zaman en iyi, en tepede çıkan şirketler hangileridir? Bunlar nasıl bulunur? Nasıl analizlemesi yapılıp nasıl yorumlaması yapılmalıdır? Bugün sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Oldukça hayati, çok önemli bir konu olduğuna inanıyorum. Buradaki şirketlerin hepsi muhtemelen endeksten çok daha yukarıda getiri sağlayacaktır. Bunları nasıl bulabiliriz? Bu 5 şirkete nasıl ulaşabiliriz kendimiz? Çünkü bugün çektiğimizde bu rasyolar bir ay sonra değişebilirler. Bu yüzden sizlerin bunu anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Ve aynı şekilde eğer yorumlar ve beğeni kısmında belirtirseniz bunları her ay içerisinde ben sizler için çekmeye çalışacağım. Şimdi videonun içerisine dalmadan önce kanala abone olup beğeni butonunu basarsanız beni çok memnun etmiş olursunuz. Lafı fazla uzatmayalım. Haydi geçelim. Şimdi Financial Tables üzerinden filtre ekle bölümüne geldim. Filtre ekle bölümüne zaten bastığımızda bize şöyle bir kısım çıkarttığını görüyoruz. Şimdi ben bu kısımdan neler ekledim? Öncelikle FD satış. Firma değeri satışlar benim için bir şirkette en önemli kısımlardan biridir. Tabii ki bunlar demir çelik sektörüyle dayanıklı tüketim arasında, ne bileyim bir aracı kurumla banka sektörüyle örnek veriyorum, perakende turizm sektörü arasında değişiklik gösterse de ana temelde buluştuğumuz zaman firma değerine oranla satışlar benim için çok önemli bir noktadır. Devam ettiğimiz zaman hepimizin bildiği piyasa değeri, defter değeri, yani piyasada işlem gördüğü değere defterinde hesaplanan değeri oranlıyor. Yani ne kadar ucuz, ne kadar pahalı olduğunu, ne kadar iskontolu, ne kadar primli olduğunu söylüyor. Primli, iskontolu, ucuz, pahalı. Burada rasyomuzda PDD'dir. Firma değeri FAVÖK ise bize ne kadar satış yaptığından ziyade burada ne kadar kar marjı ürettiğini, yani firma değerine oranla ne kadar faiz, amortisman, vergi öncesi kar, son vurguladığım kısmı anladıysanız firma değerine oranla ne kadar kar ürettiğini bizlere söylüyor. FK oranına geldiğimiz zaman, ki eğer dediğim gibi kanala abone olup beğeni atarsanız ve desteklemeye, kanalımızı paylaşmaya, öne çıkartmaya destek olursanız çok yakın zamanda 200 videoluk, konuları şu anda bende hazır olmakla birlikte 150-200 video civarında bir temel analiz eğitim serisi çıkartacağım ve tamamen ücretsiz şekilde bunları yayınlayacağım. Temel analiz eğitim serisinde burada öğreneceğimiz şeylerin kat ve kat fazlasını o eğitim içerisinde sizlere ücretsiz olarak sunacağım. Bunun için dediğim gibi tek yapmanız gereken elimizden geldiğince destek vermenizdir. FK oranlarına geldiğimizde FK fiyat bölü kazanç olarak geçer ve aslında temel mantıkta baktığımızda kendini kaç senede amorti ettiğini bizlere söyler. Örneğin biz şu an diyoruz ya, bir ev alsak 25 senede kendisini kirayla amorti. İşte fiyat kazanç oranı da aslında aşağı yukarı bunu belirtiyor. Bu oranları koyarken şöyle başladı. Firma değeri bölü satışlar. Bu oranın küçük olmasını isteriz. Yani firma değerini satışlara böldüğümüzde sonucun küçük çıkması demek, firma değerine çok satış yaptığını söyler. Yani biz burada olabildiğince 1'e yakın, hatta 1'den düşük olmasını isteriz. Bu yüzden buraya en yüksek değerin 1 olmasını istedim. Yani firma değerinden daha yüksek değerde bir satış yapılmasını istedim. Piyasa değeri defter değerinin en yüksek değeri 2 olarak seçtim ki piyasadaki değeri defter olarak hesaplandığında 2 katından fazla olmasın. Yani marjını 2 katından fazlaya işlem görüyor olmasını istedim. Firma değerine oranla karının 12'den fazla olmamasını, kendine amorti süresinin de yine 12'den fazla olmamasını istedim. BIST 100 içerisinde olmasını istedim ki bu şirketler temel köklü şirketler olsun diye BIST 100 içerisindeki şirketlerden olmasını istedim ve öz kaynağını arttıranlar filtresini ekledim. Öz kaynağını artıranlar demek, bir önceki çeyreğinden daha fazla öz kaynak karlılığı ürettiğini söylemek istedim ve bu da bana bir önceki çeyreğinde öz kaynak karlılığı örneğin %20 ise bu sefer en azından %21, %20,5, %25, %30 olacak ama ne olursa olsun öz kaynak karlılığını artıracak şirketleri karşıma getirdi. Yenileye bastığım zaman şirketlerim çıkıyor. Şimdi şirketlerimi tek tek inceleyeceğim. Burada 5 adet şirket gördüm. 5'i de muazzam derecede iyi olan şirketler. Burada kendi içlerinde zaafları olabilir. Sadece dediğim gibi rasyoları, karlılık büyüme ve ucuzluk oranları, daha fazla satış yapabilme, daha fazla kar üretebilecek potansiyeli olma marjına göre ilerlemiştir. Doğan Holding çok borçludur, patronu dolandırıcıdır, Anadolu Efes haramdır, Kardemir ters yatıyordur, Enerjisa düzdür,
Arçelik'in bize küfür etmiştir bilemiyorum. Dediğim gibi iç kısımlarını biliyorum ama burada anlatmak istediğimiz şey karlılık, ucuzluk ve büyüme, ilerideki potansiyelleri, ne kadar kar edebilecekleri marjı. Dediğim gibi Enerjisa'nın belki patronu dolandırıcıdır. Arçelik'te belki patron satışı geliyordur. Kardemir belki çökmek üzeredir. Bunlar iç kısımlar. Bunlar faaliyet raporları, yatırımcı ilişkileri, bilanço inceleme kısmı. Biz burada bunu yapmıyoruz. Ve buradan herhangi bir hisse aldığınız zaman 4 ay sonra hocam aldığım hisse %20 zarar etti, tuh sana demeyin. Dediğim gibi buradaki oranların iyi olması %100 kar sağlayacak demek değildir. Ama %90 oranında endeksten fazla getiri sağlama potansiyeli olması demektir. Burada anlattığım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Al sat tut tavsiyesi tamamen sizlere aittir. Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, videolarımızda mutlaka bir bakış açısı, bir mentalite öğrenmek için bakmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü burada anlattığım şey aslında gelecekte sizin kariyerinizi, yatırım kariyerinizi geliştirmek için bir şeyler öğretmek amacıyla çektiğim bir video. Şimdi konumuza tekrar geri dönüyorum. Doğan Holding'e baktığım zaman PD satışlar, yani firma değerine oranla satışların 0.65 olduğunu görüyorum. 0.50 olsaydı şunu diyebilirdim. Şu an firma değerinin 2 katına yakın bir satış yaptığını görebiliyorum. Piyasa değerine oranla defter değerine baktığımızda şu anda defterde hazırlanan fiyattan daha düşük bir fiyatta %25 civarında iskontolu olduğunu görüyorum. Şu an yani ederinin altında işlem. Firma değeri FAVÖK oranına baktığımız zaman firma değerinin FAVÖK oranı 7 olarak çıkıyor ve bu da holdingler içerisinde çok iyi sayılmasa da, bakın burada tabi dediğim gibi bir başka noktada mutlaka sektörel olarak yargılamamız gerektiğidir. Sektörel olarak baktığımda holdingler sektörü içerisinde 7 FK çok iyi sayılmaz ama gayet iyi bir FK'dır. FD FAVÖK'tür, özür diliyorum. FK oranına baktığımızda 4.70 yine oldukça iyi bir FK oranı olduğunu görebiliyoruz. İsterseniz bunların devam serilerinde bu hisseleri sektörel bazda da inceleme yapabilirim veya sizlere sektörel bazda nasıl inceleme yapılacağını temel analiz eğitim serisinde zaten anlatacağım. Öz kaynak karlılığını arttıranlara baktığım zaman 0,39 yani %0,5 %yarım bir öz kaynak karlılığı arttırdığını görüyoruz. Bu durum bizim için aslında oldukça olumsuz bir durum. En azından %3 %5 civarında bir öz sermaye karlılığı artışı bekleyebilirdik. Devam ediyoruz Anadolu Efes. Anadolu Efes'in firma değerine oranla satışları 0.65, yani firmanındaki değerinden daha yüksek bir satışla karşı karşıya kalıyoruz. Piyasa değeri defter değeri oranına geldiğimizde hemen hemen ederiyle, yani defter üzerinde hesaplanan fiyatla aynı değerde bir işlem gördüğünü, çok iskontolu olmadığını ama primlenmemiş olduğunu görebiliyoruz. Firma değeri FAVÖK'üne baktığımız zaman 3.59 olduğunu, yani oldukça hatta mükemmel seviyelerde bir firma değeri FAVÖK olduğunu görebiliyoruz. FK oranına baktığımızda kendine amorti süresinin 10 sene gibi olduğunu görürken öz kaynak karlılığında geçen çeyrekliğe göre %3 arttırdığını görüyoruz. Bu da gayet güzeldir. Firma değeri satışlara Kardemir D'de geçtiğimiz zaman 0.98, yani hemen hemen firma değeri kadar bir satış yaşattığını görebiliyoruz. PDD'de oranına geçtiğimiz zaman 1.88 olduğunu görüyoruz. Yani piyasa değerinde şu anda defter değerinde hesaplanan ortalama 1.8 katı daha pahalıya satıldığını görebiliyoruz. Ama bu 2 hatta 5'lere kadar sektörüne göre bakıldığında müsamma gösterilebilecek bir orandır. Çok pahalı olmadığını fakat iyi karda olduğunu görebiliyoruz. PD FAVÖK'üne ve FK oranlarına baktığımızda demir çelik sektöründeki bir şirket için oldukça iyi seviyelerde olduğunu net olarak görebiliyoruz ki özellikle hatırladığım kadarıyla firma değeri FAVÖK marjına bakıldığında sektörünün en iyi şirketi olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı bu noktada bizi en çok cazibeden kısımdır. Bir önceki çeyreğine göre %16.2'lik bir öz kaynak karlılığı arttırdığını net olarak görebiliyoruz. Bu muazzam bir seviyedir. Gelelim Enerjisa'ya. Enerjisa'ya baktığımız zaman 0,92'lik bir firma değerine oranla satışlarının olduğunu, piyasa değeri defter değerinin 1.74 olduğunu, PD FAVÖK'ünün ve FK'sının enerji sektörüne göre çok iyi seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Hatta sanırım yine Enerjisa'da enerji sektöründeki FD FAVÖK ve FK oranı olarak sektörün en iyi şirketidir. İsterseniz eğer bundan sonra şöyle bir seri başlatabiliriz. Her hafta bir sektörünün enlerini inceleriz. Örneğin enerji sektörünün en iyi ilk 3 şirketini bütün rasyolarını kıyaslaştırarak bulabiliriz. Örnek veriyorum, demir çelik sektörünün bütün rasyolarını kıyaslayarak en iyi ilk 3 şirketini bulup sonuçlandırabiliriz isterseniz. Devam ettiğimizde öz kaynak karlılığını %3.7 arttırması bu noktada oldukça güzel, fakat 3'ü yavaş yavaş 5'lere 6'lara 7'lere çıkartması, daha hızlı büyümesi tabii bizler için olumlu karşılayacağımız bir durum olur ama satışlarının, özellikle enerji sektöründeki bir şirketin satışlarının bu kadar iyi olması ve FD FAVÖK marjının bu kadar iyi olması çok olumlu bir durum.
Gelelim son şirketimize. 5. şirketimiz Arçelik. Arçelik firma değerine oranla 0,68'lik bir satış yapıyor. Yani firma değerinden daha büyük bir satış yaptığını görüyoruz. Piyasa değeri defter değerine baktığımız zaman defter değerinin 1,5 katından maliyetlendiğini, piyasada işlem gördüğünü görebiliyoruz. PDF baktığımızda çok güzel seviyelerde olduğunu, fiyat kazanç oranında çok iyi seviyelerde, kendini 6 senede amorti etme potansiyeli sunarak Doğan Holding'den sonraki en düşük FK oranına sahip olduğunu görüyoruz. Ki Doğan Holding bakıldığında sektöründe FK oranı incelendiğinde iyi seviyelerde ama çok iyi olmamakla birlikte Arçelik sektöründe muhtemelen en iyi sırada olduğunu görebiliriz. Öz kaynak karlılığına baktığımız zaman %6,5 öz kaynak karlılığı arttırarak yine sektöründe hem iyi seviyelerde artış sağlayan bir hisse olarak hem de bu beşli arasında öz sermaye karlılığını en çok arttıran ikinci şirket olarak listeye yer alıyor. Yani baktığımız zaman kendisini karlı bir şekilde büyüten, geleceğe hazırlayan satışlarıyla, yani esas yaptığı işle, hileyle, spekülasyonla, manipülasyonla şirket iştirak satarak değil, doğrudan hem ucuz şekilde hem de yaptığı işte satış yaparak ilerleyen ve geleceği oluşturabilecek şirketlerimizin 5 tanesini sizlere gösterdim. Burada anlattığımız mantık, yaptığı işten kar eden şirketi bulmak, yaptığı işten kar ettiği sürece aynı zamanda da ucuz kalan, kendini hızlı amorti edebilecek ve karlılığını arttıran şirketleri bulma, listeleme yöntemini göstermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz yorumlar kısmına belirtirseniz serinin devamı sürekli olarak gelecektir. Kanala abone olup beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.